Herkese merhabalar. Bugünkü videomda sizlere hem pratik hem de çok lezzetli bir mayasız poğaça tarifi hazırladım. Üstelik bu poğaçamızın içerisinde katı yağ ya da tereyağı yok. 1 bardak sıvı yağ ile şöyle kıyır kıyır çok da lezzetli bir poğaça yapacağız. Hemen detaylarına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Mayasız poğaçamızın hamuru için şöyle 2 tane yumurtayı kasemin içerisine alıyorum. Ardından üzerine 1 su bardağı olacak şekilde sulu kıvamlı yoğurt ekliyorum. Bu poğaçada kullanacağınız yoğurt mutlaka sulu kıvamlı olsun. Şimdi de içerisine 1 su bardağından 1 parmak eksik olacak şekilde sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağı da ekledikten sonra içerisine 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Tüm bu malzemeleri güzelce çırpma teliyle çırptıktan sonra şimdi de içerisine 1 paket olacak şekilde kabartma tozu ilave ediyorum. Ardından 1 çay kaşığı karbonatı ve 1 yemek kaşığı da sirkeyi ekleyerek tekrar karıştırıyorum ve ardından yavaş yavaş ve kontrollü olarak ununu ekliyorum. Poğaça hamuru içerisine eklemiş olduğumuz karbonat ve sirke sayesinde poğaçamız hem kıyır kıyır olacak, aynı zamanda uzun sürede tazeliğini koruyacaktır. Şimdi kontrollü olarak ilk aşamada 3 su bardağı kadar unumu kasemin içerisine ekledim. Sonrasında hamur malzemelerini bir spatula ile güzelce karıştırdım. Poğaça hamurumuz ağırlaşıp yoğunlaşıncaya kadar spatula ile karıştıralım ve sonrasında spatulayı bırakarak hamurumuzu elimizle yoğurmaya devam edelim. Bu aşamada 4. bardak unumu da yanıma aldım ve yavaş yavaş ekleyerek hamurumu elimle yoğurmaya başlıyorum. Poğaçamızın hamuru sıvı yağlı olduğu için hiçbir şekilde yoğurma aşamasında sizi zorlamayacaktır. Hemencik toparlanan çok kolay bir poğaça hamuru oluyor. 4. bardak unumu yavaş yavaş ekleyerek kase içerisindeki poğaça hamurumu güzelce toparladım ve son aşamada size nasıl bir kıvamda olduğunu da göstermek istiyorum. Ben bu tarifimde 4 su bardağından biraz eksik olacak şekilde un kullandım ve şöyle yakından da göstermek istiyorum size kıvamını. Bu şekilde yumuşak, ele yapışmayan bir kıvamda olmalı. Bir parça kopardığınızda da toparlanıyorsa artık kıvamı olmuş demektir. Şimdi poğaça hamurumu kenarda bekletiyorum ve ben de bu aşamada iç harcını hazırlayacağım. Ben içerisine biraz beyaz peynir, kaşar peynir ve kıyılmış maydanoz kullandım. Sizler de bu poğaçayı dilediğiniz iç harcıyla hazırlayabilirsiniz. Poğaçamın hamurunu bu şekilde küçük mandalina boyutlarında kopararak yuvarlayıp hazırladım. Tezgahımı da hafif yağladıktan sonra hazırladığım bezelerden bir tanesini alarak nasıl şekil verdiğimi de size göstermek istiyorum. Böyle elimle genişleterek yuvarlak bir şekilde poğaça hamurumu açıyorum. Uç kısmına iç harcımı yerleştirdikten sonra üzerine katlayarak poğaça hamuruna yarım ay şekli verelim ve ardından diğer uç kısmını da üzerine katlayıp bu şekilde bastırıp birleştirerek poğaçamıza son şeklini vermiş olalım. Şöyle kenarlarından bastırarak uç kısımlarını da sivri yapıyorum ve ardından yağlı kağıt serili olan fırın tepsime poğaçalarımı yerleştiriyorum. Şöyle yakından bir tane daha yaparak size göstermek istiyorum. Tezgahınızı hafif yağlarsanız şekil verirken tezgahınıza hamurunuzda yapışmamış olacaktır. Şöyle uç kısmına peynirli karışımı yerleştirdikten sonra katladım ve diğer ucunu da bu şekilde üzerine katlayarak uç kısmını elimle güzelce yapıştırarak kapatıyorum. Şöyle yuvarladıktan sonra da uçlarını sivri yapıyorum ve ardından tepsime diziyorum. Ben bugün poğaçalarımı bu şekilde uzun olarak yaptım. Sizler dilerseniz tam ortasına peynirli karışımı yerleştirerek sonrasında yuvarlayarak yuvarlak şekilde de bu poğaçalarınızı hazırlayabilirsiniz. Evet, kenarda yuvarlayıp hazırladığım tüm bezeler bitene kadar poğaçalarıma şekil verdim ve yağlı kağıt serili olan fırın tepsime bu şekilde dizdim. Şimdi şöyle bir bıçakla kenar kısımlarından çizik atacağım.
Poğaçaların üzerine bıçakla çizik attığımızda poğaçaların içi de hamur kalmayacak. Çok güzel bir şekilde pişmiş olacaktır. Her birine bu şekilde çizik attıktan sonra ben son aşamada üzerine pekmezli su sürüyorum. Evet, ben üzerinde yumurta sarısı kullanmadım. Aynı simit yapar gibi şöyle bir tatlı kaşığı kadar üzüm pekmezinin içerisine biraz su koyarak açtım. Ardından karıştırdıktan sonra tüm poğaçalarımın üzerine pekmezli suyumu sürüyorum. Sizler üzerine bu şekilde pekmezli su sürmek istemiyorsanız hamurun içerisine eklemiş olduğumuz 2 tane yumurtanın bir tane sarısını ayırarak onu da poğaçanın üzerine sürebilirsiniz. Tüm poğaçalarımın üzerine pekmezli suyu sürerken bu aşamada fırınımı da 180 derecede alt üst ayarda fansız olarak açtım ve ısıtıyorum. Poğaçalarımızı önceden ısıtılmış olan fırında pişireceğiz. Ve son olarak da poğaçalarımın üzerine biraz kavrulmuş susam serpiştiriyorum. Sizler dilerseniz beyaz susam ya da çörek otu da serpiştirebilirsiniz. Ama bu poğaçaya kavrulmuş susam ayrı bir lezzet veriyor açıkçası. Şöyle kesmiş olduğum yerin sadece üst kısmına gelecek şekilde susamlarımı serpiştirdim. Ve şimdi poğaçalarımı pişmesi için fırına gönderiyorum. Evet, önceden ısıtmış olduğum fırında ve orta rafta poğaçalarımı pişirmeye gönderdim. Benim fırınımın ayarına göre toplamda 30 dakikada poğaçalarımın üzeri ve altı çok güzel kızarmıştı. Sizler de lütfen kendi fırınınızın ayarına göre poğaçalarınızı kontrollü olarak pişirin. Evet, pişen poğaçalarımı fırından çıkartıyorum ve ilk sıcaklığı çıktıktan sonra da sizlere yakından hem iç dokusunu hem de nasıl kıyır kıyır olduğunu göstermek istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi üzerine yumurta sürmeden de pekmezli suyla nar gibi kızaran, dışı çıtır çıtır, içi de çok güzel yumuşacık bir poğaça tarifi oldu. Sizlerin de bu pratik ve lezzetli poğaça tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimi denedikten sonraki yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. Evet, bugün bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerden ricam videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.